Sihir ve büyü kavramı bizim kültürümüzde çok yaygın bir kavramdır. Ve sihir büyüyle ilgili bizim dini literatürümüzde ve inanç sistemimizde bununla ilgili bilgiler de vardır. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de geçen bir bilgidir. Ve bununla ilgili Hazreti Peygamber hayatında bunun örnekleri vardır, sihir ve büyü. Fakat toplumda sihir ve büyü denildiği zaman her olayı sihir ve büyüye, sihir, büyü ve nazara bağlama eğilimi vardır. Bu özellik nedeniyle bir insanın bir hastalık olduğu zaman işte buna nazar değdi, hemen kurşun döktürürüz. Ne yaparız? Bir insan bir olaylar ters gittiği zaman ve hemen bunu sihir ve büyüye bağlayarak orada olayı doğru analiz edemeyiz. Yani sihir ve büyü adı aslında bizim kültürümüzde gerçeklerle yüzleşmemenin adıdır. Sihir ve büyü bizim inanç sistemimizde var olan bir şeydir. Onunla ilgili kendi inanç sistemimiz verilen şifalı ayetler, çeşitli dualar okumayla ilgili tavsiyeler vardır. Sihir ve büyüyle ilgili bir insanın içine bir şüphe geliyorsa bunları yapması, yani bir insanın sihir ve büyüyle ilgili konularda, nazarla ilgili konularda Allah'a sığınma becerisini geliştirmek için bu duygu bir insan, yani kendi bencil dünyasından uzaklaşarak kalbini sebeplere bağlayan, kalbini dünyaya bağlayan bir insanın kalbini yaratanına bağlanması için sihir ve büyüyü doğru yorumlaması gerekiyor. Sihir ve büyüye ilgilenen bir insan, yani yaşadığı olaylarla ilgili yaratıcıyla bağlantıyı koparıyor. Ne yapıyor? Bana sihir yapıldı da ondan oldu diyor. Bana işte kaynanamın nazarı değdi de onun için oldu diyor insan. Kaynanamın nazarı değdi de onun için oldu diyor. Böyle durumlarda ne oluyor? Bu kimse kendi yaptığı hataları görmemezlikten geliyor. Yani bu nedenle sihir ve büyü konusunda işte sana büyü yapılmış, nazar var, kapının eşiğine işte domuz yağı sürülmüş, evinin şurasında muska bulundu gibi konularla devamlı uğraşan bir insanlar bir müddet sonra ruh sağlığı bozuluyor bir kimsenin. Sihir ve büyü takıntısı haline dönüşüyor bu kişilerde. Yani sihir ve büyü takıntısını karıştırmamak gerekiyor. Yani sihir ve büyü tamamen bizim kültürümüzde var olan bir durum ama bunu her olaya bunu bağlamak yerine bir insanın başına bir kötülük geldiği zaman ben burada neden kader bana bunu verdi diyerek öz eleştiri yapabilmek. Gerçek nedeni arayıp bulabilmek. Daha sonra bunu yakınlarla istişare ederek, uzmanlarla konuşarak bunun gerçek kök nedenini bulup onunla göre hareket etmek. Yani olayın kök nedenini bulmaktan kolaycılığa kaçmanın bir yöntemi haline gelmemeli sihir ve büyü düşüncesi.